Merhaba dostlar. Yayınları beğeniyor musunuz? Beğendiyseniz neden beğen düğmesine basmıyorsunuz? Neden paylaşmıyorsunuz? Yayın süreleri sizce uygun mu? Halen kanala abone olmadınız mı? Yoksa hatalarım mı var? O halde neden benimle paylaşmıyorsunuz? Kafamda onlarca soru var. Bu haftaki konumuz eğitimde soru sormanın ve hata yapmanın önemi. Çocuklar ne çok soru sorar. Bazen anne ve babaları bezdirecek kadar sorarlar hem de. Hangi anne baba daha geç pes ederse veya pes etmezse onların çocukları kendilerini daha iyi geliştirir. Bazen de kestirme cevaplarla sorulardan kaçarız ki bu çok fena işte. Kimi soruların yersiz ve zamansız olduğuna hükmederek absürt yanıtlarla soruları geçiştiririz. Geçiştirilen veya gizlenen bilgi çoğu zaman yanlış anlama ve hatalara neden olur. Elbette çocuklar, gençler ve yetişkinler için bilginin veriliş şekli, yöntemi ve dili farklı olmalı. Ancak arındırılmış, örtülmüş bilgi dayatılmaya çalışılmamalı. Unutmayalım, aşırı korumacı yaklaşım engelleme ve yasaklamalarla objektif bakış açısı kazandırılamaz. Bakınız masum bir örnek. Baba, ben nasıl oldum? Seni leylekler getirdi. Hayatında hiç belki de leylek görmemiş bir çocuğa verilen yanıt bu mu olmalı? Anne, leylek nedir? Göçmen bir kuştur yavrum. Demek ki ben hava yoluyla geldim. Uçabiliyor olmalıyım. Acaba tüylerim ne zaman çıkacak? Çocuklukta başlayan öğrenme ve soru sorma merakı alınan yanıtlara göre gelişir ve devam eder ya da olduğu yerde kalır ve söner. Analitik bakış açısı ve bilimsel düşünce yapısı yaratmak için farklı bilgi kaynaklarına açık olmak gerekir. Soru sormak, yanıtları anlamak, okumak, okuduklarını anlamlandırmak, karşılaştırmak, analiz ve sentez yapabilmek zamanla beceriye dönüşür. Soru sormayı engelleyen, her baştan savma yanıt, kabullendirme baskısı ve dogmatik anlayışla büyütülen insanların ileride bilim insanı olma şansı sıfırdır. Bu şekilde yetiştirilen insanlar zanaatkar olabilir ama sanatçı da olamaz. Oysa ne diyoruz? Geleceğin insanını öne çıkaracak en önemli özellik yaratıcılığı olacaktır diyoruz. Einstein 1916 yılında görelilik kuramı ile hayatın da görece olduğunu işaret edeli 100 yıl geçti. Peki görelilik kuramından kim ne anladı? Vallahi anlayan anladı. Anlamayanlar için de adam pozunu ünlü fotoğrafında zaten vermişti. Soru sormak önemlidir. İnsan sorduğu sorularla kendini, zekasını ve entelektüel birikimini de ele verir. Bu anlamda insan çocukluğunda ve yetişme çağında ne kadar çok soru sorarsa doğru soruları sormayı da zamanla öğrenir ve elbette öğrendikleri ile de kendilerini geliştirir. Soran ve sorgulayan bir çocuğun birçok kazanımı olur. Merak ettikleri konularda soru sormak çocukların dünyayı anlama ve öğrenme sürecinde temel bir rol oynar. Soru sormak çocukların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve bilgileri sorgulamalarına olanak tanır. Bu onların problem çözme yeteneklerini arttırır. Soru sormak çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Soru sormak çocukların kendi başlarına düşünme ve hareket etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çocuklar soru sorma yoluyla yetişkinlerle daha iyi ilişkiler kurar. Yetişkinlerin deneyimlerinden yararlanmak için soru sormak hem çocukların hem de yetişkinlerin iletişimini güçlendirir. Soru sormak çocukların kendi fikirlerine ve düşüncelerine güvenmelerini sağlar. Sorularına cevap almak ve konuları daha iyi anlamak özgüvenlerini arttırır. Soru sormak çocukların yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirir. Yaratıcı sorular farklı bakış açıları kazandırır ve farklı problemlere farklı çözümler üretilmesi sağlanır. Bu nedenlerle çocukların soru sorması gelişimleri için son derece önemlidir ve teşvik edilmelidir. Geçmişte doğru kabul ettiklerimizin bazılarının bugün yanlış olduğunu biliyoruz. Öyleyse sabit fikirli olmamak, ben ve benim dilini kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Korkunun ecele faydası yok demişler. Sorulardan, soru soranlardan ve açık fikirli olmaktan çekinilmemeli. Anne ve babalar ile öğretmenler de sorulara açık olmalı.
Bilmediği bir soru kendisine yöneltildiğinde yanıtı bilmediğini ama bunu öğrenmek istediğini ifade ederek zaman yitirmeden doğru cevabı öğrenerek paylaşmalıdır. Gerçek bir entelektüel insan her zaman öğrenebileceğini bilir. Öğrenmek için her fırsat değerlendirilmelidir. Çocuklar ve öğrencilerle bağınızı koparmak istemiyorsanız ve onların interneti koşulsuz referans almasını tehlikeli buluyorsanız kendinizi geliştirin ve hatta birlikte öğrenme stratejileri oluşturun. Özellikle çağımızda hızla gelişen yapay zeka uygulamalarıyla fast food gibi her şeyin saniyeler içinde önümüze geldiğini unutmayalım. Günümüzde öğrencilerin saygısını kazanmak hiç kolay değil. Dolayısıyla onların önünde olmaya değil, onlarla öğrenmeye gayret etmek çok daha anlamlı olacaktır. Gelişimin çok soru sorarak sağlanabileceği ve aynı zamanda bir kültür meselesi olduğu da unutulmamalı. Entelektüel bir toplum yaratılmak isteniyorsa herkesin farklı bakış açılarına saygı duyması, birbirine kulak vermesi, dinlemesi ve anlamaya çalışması da önemlidir. İşte aşırı kuralcı, dayatmacı zihniyetlerin kendi doğrularında ısrar etmeleri, eğitim sistemlerinin en çok çekinmeleri gereken anlayışlardır. Öğrencilerin çok sormaları ve hata yapmaları normaldir ve sürecin bir parçasıdır. Bilgi çağında çok fazla bilgi kaynağı ve çerçöp diyebileceğimiz çok fazla da bilgi olduğunu kabul edersek, bunları kontrol altında tutmaya çalışmaktansa işe yarayacak bilgiyi ayrıştırmayı öğrenmek, öğretmek, en çok da rehberlik etmek gerekir. Kısıtlayıcı, engelleyici, gizleyici yaklaşım yanlış kaynaklara yönelim ve yanlış bilgilenmenin de nedeni olabilir. Evet dostlar, eğitim süreçlerinin içinde soru sormak kadar önemli bir diğer konu da hata yapmaktır. Hata yapmak, hata yapmamak kadar değerlidir. Unutmayalım ki hatalardan edinilen dersler asla unutulmaz. Bu anlamda hata yapmamaya değil, hatalardan çıkartılacak derslere odaklanmak uygun olur. Öğrenciler hata yaptıklarında onlara yapıcı ve destekleyici bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Öğrencinin duygularını anlamak ve onların hissettiklerini dikkate almak gerekir. Öğrencilerin hatalarını fark etmelerine yardımcı olacak yapıcı geri bildirim sağlanmalıdır. Öğrencilere neyin yanlış gittiğini ve nasıl düzeltebileceklerini anlatarak hataları bir öğrenme fırsatına dönüştürülebilir. Bu anlamda yapıcı geri bildirim değerlidir. Her öğrencinin farklı bir öğrenme tarzı ve hızı vardır. Öğrencilere hatalarından bağımsız olarak kendi özgünlüklerini ve potansiyellerini takdir etmelerini sağlamak da çok önemlidir. Öğrencilere hata yaptıklarında sabırlı olmak ve onlara zaman tanımak gerekir. Herkes hata yapabilir ve hata yapmak öğrenme sürecinin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Sonuç olarak hataların birer öğrenme fırsatı olduğunu vurgulayarak öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine ve başarıya ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, çocuklarımız hata yaptıklarında doğru yaptıklarından daha çok desteğe ihtiyaç duyarlar. Çocukların eksiklerini görmek, yanlışlarını yakalamak başarı değildir. Başarı, onların hatalarından ders çıkartmalarını sağlayarak öğrenmeye olan ilgilerini arttırmaktır. Herhangi bir eseri incelerken ne kadar güzel olduğunu, bunu asla yapamayacağınızı düşünürsünüz ama sanatçının bu eseri yapmak için ne kadar başarısız denemesi olduğunu düşünmezsiniz. İşte denemekten bile korktuğumuz çoğu şey edinilmiş korkularımızdır ve maalesef bu korkuların üzerine gidilmesi öğretilmemiştir ki bu da temel eğitimle ilgilidir. Oysa başarı başarısızlığın üzerinde yükselir. Benim en büyük başarım başarısızlığa olan tahammülüm demiş Einstein. Başarmak için denemekten vazgeçmeyin, vazgeçirmeyin. Özellikle çocuklarınızın başarısız denemelerine ve başarısızlıklarına olumsuz tepki verirken dikkatli olun. Tavrınızla onların ürkmelerine neden olmayın. Siz olun. Başarısızlığın içindeki başarılı kısmı görün ve onaylayın. Çocukların başarısızlıklarına kızmak, onları azarlamak veya cezalandırmak başarıyı arttırmaz. Ters motivasyon
pimi çekilmiş bir bombadır ve eğitimde çoğu zaman işe yaramadığı gibi psikolojik travmaya neden olurken öğrenmeye ket vurur. İnsan kendini iyi hissettiren işleri, konuları, dersleri, oyunları, nesneleri, ortamları ve insanları sever. Ve insan sevdiğinde başarılı olur. Örneğin kendini azarlayan öğretmen için değil ama saygı duyduğu, sevdiği öğretmene mahcup olmamak ve başarılı olmak için çabalar. Ne dersiniz? Siz öyle değil miydiniz? Geçen hafta ne demiştik? Çocuklar bahçe gibidir ve bahçeye ekilecek tohum önemlidir. Tohum olarak korku, endişe, sorumsuzluk, değer bilmeme, kabalık, zorbalık gibi olumsuzluklara ekerseniz çocuk onları içinde büyütür ve benimser. Beceremedin, yapamadın, olmadı, tembel, çalışmıyorsun gibi sözcüklerle bir yere varılmaz. Olgun bir insana bile birkaç kez bunları söyleseniz tüm motivasyonunu kaybeder. Bir de gelişme çağındaki çocuğu düşünün. Başarı için çocukların edindiği prensiplere, iç disipline ve alışkanlıklarına odaklanın. Unutmayın, insan neyi severek tekrar ederse onda ustalaşır. Eğitim bıçak sırtı ilerleyen bir eylemdir ve bıçak çoğu zaman keskin bir silahtır. Bu haftalıkta bu kadar dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.